Herkese merhabalar. Şu modeli tanıtmak istedim. Çok hoşuma gitti. Esasında şöyle dikine de kullanarak bir hırka çalışabiliriz. Onu düşüneceğim. Mevsimlik. Modeli tanıtacaktım sadece. Ama elimde iki tane Nako'nun Kaliko serisinden bu mavi ip kaldı. Daha önce bir çalışmalar yapmıştık bununla. Bunları ben alıyorum. Reklam değildir. 245 metre bir ip. Bu elimdeki iplerle dedim hadi hem bluz yapayım. Kısa kısa anlatıyorum nasıl başladım, nasıl devam ettim. Esasında amacım şu örneği tanıtmaktı. Çok hoşuma gitti. Zincirlerinizi çift sayıda çekersiniz. Lastikten başlayacağız. Lastiğimizi yapacağız. Bütün lastiği zincirini çektim beden boyunca. Buradaki lastiği yaptım. Ondan sonra şimdi ölçü vereyim size. Şöyle lastik kısmı 43-44 santim oldu. Lastikten sonra da bakın daha da biraz daha genişlemiş. 45 olmuş. Sonrasında ben boyunu 32 santim yapmışım. 3,5 numara tığ kullandım. Biye geçtim. Onu da anlatıyorum. Umarım beğenirsiniz. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Birleştirdim. İlk sıra tekli trabzan. O lastik kısmını ben tekli trabzan üstüne kuracağım. İkili trabzan değil de bütün hat boyunca şimdi bir sıra tekli trabzan ya da ikili trabzan yapın. Sonra klasik lastiği çalışacağız. Sıra başına geldim. Kontrol edin dönmüş olmasın. Başlangıçla kaydırdım. Bundan sonra bir kontrol edin. Düzgün olduğundan emin olun. Dönmesin. Şimdi ikili yukarı çıktım. Bu şekilde bir arka bacaktan bunu ikili trabzan da yapabilirsiniz. Bir ön bacaktan çalışıyor. Bir arka bacaktan. Ben tekli trabzanla daha güzel duruyor. Daha zarif duruyor. O yüzden tekli trabzanla yapıyorum. Şu şekilde bir ön yüzden bir şöyle arka bacaktan. Bir ön yüzden doluyorum. Bir arka yüzden. Döndüğünde bir kere daha göstereyim nasıl devam ettiğimi. Lastik bitsin. Modelimizi kuralım. Bu şekilde şimdi ben tamamlıyorum sırayı. Şurada yeniden görüşelim. Başa geldim. En baş zincirim var ama şöyle birleştiriyorum. Orayı öyle tek bırakıyorum. Böyle kaydırarak ikiyle yukarı çıkıyorum. Şimdi şuradaki geçiş zincirim. Şimdi şurada yine artık üstte gördüğümü üstten çalışıyorum. Arkada olanı arkada. Aynı şeyleri yapıyorum yani. Önde gördüğümü önden, arka olan kısmı arka bölümden çalışarak devam ettiriyorum.
Bu lastiği ne kadar isterseniz o kadar çalışın. Lastiğiniz bittiğinde görüşelim. Sıra başına geldik. Ben bu kadar yaptım lastiğimi. Şimdi bir sıra ikili trabzan yapacağız. Bakın bu şekilde her bir göze hepsine batıyorum. Şurada, şurada, şurada. İki iki yani. Zaten çok net belli. 1 2 1 2 1 2. Bu şekilde bütün hat boyunca ikili trabzan yapalım. Zaten modelimiz bir ikili trabzan, bir model, bir ikili trabzan, bir model. İkili trabzanlarını şimdi bütün hat boyunca ikili trabzanlarımı yapıyorum. Şurada görüşelim. Bu ikili trabzanımın olduğu yer bluzumun tersi olacak. Burası model çalıştığım bölüm yüzü olacak. Bir tane zincir çektim, doladım aynı göze. Şu an 3 tane var. Bekletiyorum. Doladım. Yanındaki zincire giriş yaptım. Hepsini beraber aldım. Şöyle duruyor şu anda. Hiç dolamadan direkt yanındaki zinciri kaydırdım. Doladım. Bu kaydırdığım zincire giriş yaptım. Doladım. Yanındaki zincire beraber aldım. Şu an böyle görünüyor. Hiç dolamıyorum. Yanındaki zincirden giriş yaptım. Kaydırarak çıkardım. Doladım. En son yaptığım çalıştığım yere kaydırma bölümünün olduğu zincire giriş yaptım. 3 tane var. Doladım. Yanındakinden yeniden giriş yaptım. 4 tane var. 5 tane var. Hepsini çıkardım. Hiç dolamıyorum. Böyleyken direkt yanındaki zincire giriş yapıp kaydırdım. Doladım. Biraz evvel çalıştığım zincire giriş yaptım. Doladım. Yanındakine giriş yaptım. Beraber aldım. Şöyle bir görüntüm oluşuyor. Bakın. Doladım. Çok böyle sıktırmayın. Dolamıyorum. Hemen yanındaki zincirime giriş yaptım. Kaydırarak çıkardım. Doladım. Son yaptığım zincire giriş yaptım. Doladım. Diğer zincire giriş yaptım. 5 tane var. Hepsini beraber aldım. Dolamıyorum. Hemen yanındaki zincire giriş yaptım. Kaydırarak çıktım. Doladım. Son çalıştığım zincire giriş yaptım. Doladım. Yanındakinden 5 tane var. Hepsini çıkardım. Hiç dolamadan sonraki zincire giriş yaptım. Kaydırarak çıkardım. Doladım. Son çalıştığım yere giriş yaptım. Doladım. Ve beraber aldım. Sonuna kadar bu şekilde çalışacağız. Burada tek dikkat etmeniz gereken böyleyken şuraya giriş yaptım. Kaydırdım. Doladım. Yanındakine çalışmayın.
Hemen en son yaptığımıza tekrardan giriş yapıyorum. Doluyorum. Diğer zincire, çalışmam gereken zincire giriş yapıyorum. Ve hepsini beraber alıyorum. Tek dikkat etmemiz gereken bu. Kaydırıyorum. Doluyorum. Aynı göze doladım. Diğerine. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Şurada tekrardan görüşelim. Şimdi burada ne yapıyorum? Boşta yanındakine giriş yaptım. Kaydırdım. Aynısına giriş yaptım. Doladım. Yanındakine ve çıkardım. Başa geldim. En baştakine kaydırarak tutturdum. İlk sıram bitti. Şimdi geri dönüyorum. Arka sıramı yapmak için. Şöyle geri döndüm. Şu anda buradaki V'lerin arka bacağından çalışacağız. Bakın şu anda ön yüzdeyim. Şöyle göstereyim. Görüntüm şu şekilde. İkili trabzan yapıyorum ve V'nin arka gözünden. Bu sıra sadece ikili trabzan yapıyoruz. Her bir V'nin burada gördüğüm bütün V'lerin arka bacaklarından çalışıyorum. Hiçbir V'yi atlamıyorum. Başta sayınızı sayın isterseniz kaç tane vardı. Aynısını yapacaksınız. Dediğim gibi tek dikkat etmeniz gereken model kurulumunda atlamamak. Hepsinin üstüne bakın bütün V'lerin üzerine birer tane arka bacaklarına ikili trabzan. Bu sıramızı da bu şekilde halledelim. Bir tur daha göstereceğim. Sonra ön beden ve arka bedeni ayıracağız. Keseceğiz ve devam edeceğiz. Hiçbirini atlamayın. Hepsinin üstünden, arka bacağından çalışıyoruz. Bu şekilde. Şu an böyle görünüyor. Devam ediyorum. Arka bacaklarından çalışmaya. Başa geldiğimizde tekrardan bir hatırlatma daha yapayım. Sonra ben belirli bir yere kadar geleceğim. Arka ile önü ayıracağız. Önce önü, sonra arkayı bitireceğiz. Sıranın sonuna geldim. Sonuncusunu da unutmayın. Ve en baştaki tam ortadaki zincirime bağlantı yaptım. Şimdi ne yapıyorum? Bir tane zincirle geri dönüyorum. Şimdi arka yüzdeyiz. Çalışıyoruz. Doladım. Hemen aynı göze giriş yaptım. 3 tane var. Doladım. Yanındakine de giriş yaptım. Ve beraber aldım. Alamıyorum. Yanındaki bölüme kaydırarak doladım. Hemen ilk göze, çalıştığım göze önceden doladım. Yanındakine 5 tane var. Çıkış yaptım. Hiç dolamıyorum. Yanındakine giriş yapıp kaydırdım. Doladım. En son çalıştığıma giriş yaptım. Doladım. Yanındakine beraber aldım. Bir daha gösteriyorum. Böyleyken yanındakinden kaydırarak çıkış yapıyorum. Doluyorum. En son kaydırma yaptım. Zincire giriş yaptım. Doladım. Yanındakine çıkış yaptım. Yeniden turumu başlattım. Bu şekilde devam edeceğiz. Önemli olan
Dediğim gibi bakın şimdi böyleyken hemen yanındakine giriş yapıp kaydırarak çıkıyor. Doluyorum. Aynı göze. Buraya atlarsanız eksiltme yaparsınız. Hemen dibine doladım yanındakine. Ona dikkat ederseniz hiçbir sıkıntı olmaz. Böyleyken yanındakine giriş yapıp çıktım, doladım. En son giriş yaptığım bölüme girdim. Yanındakine topladım. Bu şekilde ben devam ediyorum. Geldiğimizde ne yapıyoruz? Dönüyoruz. İkili trabzan bölümünü çalışıyorum. Şöyle bir görüntümüz var. Döndükten sonra da ters dönüp her bir V'nin arka bacağından çalışarak arka beden ve ön bedeni ayırma noktasında tekrardan görüşelim. Buraya birleştirdim. Şimdi ön ve arkayı ayırıyorum. Buradan şu anda ikili trabzan bölümündeyim. Geri döneceğim. Buradan 5 tane bırakacağım. Devam edeceğim. Burada da yine 5 tane bırakıp geri döneceğim. Bundan sonra kol kesmeyeceğim. 5 tane kesip bırakacağım. Nereden başlıyorum buraya? Göğüs altından başlıyorum. Göğüs altı ve ondan sonra bir lastik kısmım var. Şu anda 15 santim. Şimdi buradan geri dönüyorum. Siz de burada şurasını tam köşeye sabitliyorum. Ona göre yatırdım. Şuradakilerini sayın. Sizin kaç tane tabi belli değil. Ben bilmiyorum onu. Burayı ve burası eşitse doğru ayırmışsınızdır. Bir tane fazla, bir tane eksik önemli değil. Şimdi bir daha şurayı bir göstereyim. Nerede kaldığımı. Burada bu bölümdeyim. Bu kısımla birleştiriyorum. Şöyle bir tane ile geri dönüyorum. Şimdi şurada 1 2 3 4 5 tane bıraktım. Şurayı bir işaretleyici takayım. Şurası tam bölüm. Buradan da yine 5 tane sayayım. 1 1 2 3 4 5. Şuradan geri döneceğim. Burada kaydırarak geldim. Burada da geri döneceğim. Aynı şeyleri yapmaya devam ediyorum. 1-2 sıra yaptıktan sonra da tam ortayı keseceğim ve askılarla devam edeceğim. Şimdi devam ediyorum. V'nin arka bacağından çalışıyorum. Bakın şurası tam ortası, şurası da benim başlangıç noktam. Hatta onu artık oraya değil, buraya koyayım. Kestim. Arkada da aynı şekilde 5 tane keseceğim ve ondan sonra dümdüz devam edeceğim. Zaten 2 sıra sonra da tam ortadaki bölümü kesip ne kadar kalınlıkta askı olsun istiyorsanız o kadar bir askıyla devam edeceğiz. Şimdi devam ediyorum. Buradan geri dönüyorum. Modelimi kuruyorum. Bir sıra sonra görüşelim.
Bu işaretleyicimi de taktım. Buradan geri dönüyorum. Burada da 5 tane bırakmış oldum. Devam ediyorum. Evet. İşaretleyicimin olduğu yere geldim. Şimdi şurada da tam ortayı ayarlayalım. Burada da yine tam köşeleri belirleyelim ki şurada ve şurada merkezleri belirleyelim. Arkada da dönüşte bize kolaylık olur. Burada bakın. Şuradan belirledim. Başlangıcım. Şuraya da bakıyorum. Burada ne kadardan gitmişim geri? 1, 2, 3, 4, 5. Tam şuraya da bunu koydum. Şimdi aynı. Zaten geri dönerek çalışıyorduk. Şöyle 2 tane zincirle geri döndüm. Hemen buraya bir giriş. Doladım. Yanındakine de çıktım. Hemen boşluğa kaydırdım. Doladım. Aynı boşluğa doladım yanındakine. Hiç dolamadan hemen yana giriş çıkardım. Doladım. Aynı boşluğa doladım. Diğerine hiç dolamadan hemen yanına kaydırarak çıktım. Doladım. Aynı boşluğa doladım. Diğerine. Evet, bu şekilde de bir iki sıra gidiyorum, geliyorum. Sonradan tam ortada yakayı kesiyoruz ve askılarla devam ediyoruz. Şimdi kestikten sonra 1, 2, 3, 4 sıra yaptım. Bu dediğim gibi benim göğüs altında olan kısım. Buradan itibaren şu bölümü bırakıyorum. Bu yakam. Buradan şimdi askılarım devam edecek. Buradan 14, buradan 14 bıraktım. Siz ne kadar isterseniz o kadar bırakın. Daha ince de bırakabilirsiniz, daha kalın da bırakabilirsiniz. Ben şöyle kalınca bir askı bırakıyorum. Nereye kadar uzatacağım? Kolumun istediğim uzunluğuna gelene kadar. Yani burada askıyla devam ediyorum artık bedeni. Şimdi ön tarafı bu şekilde ayarladım. Aynı şekilde buraya bitirdikten sonra arkayı da öyle yapacağım. Ve o şekilde devam edeceğim. Ve bitireceğim. Ama eğer arkayı siz öyle istemezseniz dümdüz devam edeceksiniz. 2 sıra kadar, 3 sıra kadar kala aynı burada yaptığınız gibi bu ortadaki yaka kısmını bırakıp 2 sıra sırf burayı yapıp dikeceksiniz. Arkası düz olmuş olacak. Ben hem arkayı hem önü böyle askılı yapacağım. Şimdi devam ediyorum. Aynı işleri yapmaya ayarlamamı yaptım. Burayı bıraktım. Ve burada şimdi yeniden kuruyorum. Ne yapmıştım? Hemen buraya bir giriş doladım. Buraya da bir giriş doladım. Hemen yana kaydırdım. Doladım. Aynı göze yana. Böyleyken hemen kaydırdım. Doladım. Aynı göze yanındakine çıkardım. Kaydırdım. Kaydırdığım göze yanındakine. Burada hızlı yapıyorum şimdi. Hiç dolamadan yanındakine kaydırdım, doladım. Aynı göze doladım. İşaretleyici olan yere de geldim. Burada beraber aldım. Üçle geri döndüm. Ne yapıyorum? Askılarımı yapmaya devam ediyorum. Aynı modeli devam ettiriyorum. Bu birincisi, hemen arka bacaklarından çalışıyor.
Bu şekilde de askılarımızı da bitirelim. Bunu burada bitirdikten sonra yeniden görüşelim. Diğerine de başlayacağım ben. Görselini görün. Aynı şekilde arkayı da bu şekilde yapacağım ve bluzumuz hazır olacak. En başta söylediğim gibi burada amacım size bu modeli tanıtmaktı. Çok hoşuma gitti. Ama onu hani bir görsel olarak da bir bluzda nasıl duruluyor, bluzda nasıl görünüyor görün istedim. Bence bundan hırka da çok güzel olur. Şu en baştakine de çalışayım. Bir taneyle yukarı çıktım. Hemen dibine, yanındakine kaydırdım, çıktım. Hemen dibine, yanındakine şekilde devam edeceğiz. Şöyle de göstereyim. Ne kadar uzatacağım? Kolunuz ne kadar uzun olsun şurası. İsterseniz mevcut bir kolunuza da uzatabilirsiniz. Genellikle 20 santimlerde 22 santimlerde bitiyor. Sanıyorum ben 20 santim kadar yapıp bırakacağım. Ön tarafı bakın bitirdim. Şuradan şuraya 20 santim oldu. Şöyle ölçüyorum. Hatta 21 santim olmuş. Benim için yeterli bir kol uzunluğu burası. Şimdi bakın. Şöyle arkasını döndürdüm şimdi. Bu başlangıç yerimdi. Bu da şuradaki 5'ti. Buradan geri dönmüştüm. Bu da aynı şekilde. Burası zaten belliydi. Buradan geri dönmüştüm. Şimdi ne yapıyorum? Buradan da 5 geri gidiyorum. Aynı şekilde buradan da 5 geri gidiyorum ve buradan başlıyorum. Böyle arada böylece şuradaki koltuk altı bölümümüzde oluşmuş oluyor. Arka kısmı da istediğim bölüme getirdim. Şimdi yakayı kesme zamanı. 14 tane askı için yer ayırmıştım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Buradan geri döneceğim şimdi ve aynı şekilde burada da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. On dördüncüden geri döneceğim. Askılarımı da yapıyorum. Şimdi aynı bu şekilde bitiyor. Dikiyorum. Şu kenarda da gene bir biye geçeriz. Orada görüşelim. Şimdi arkanın bir tanesini de bitirdim. İpimi kopartmadım. Şu koltuk altı bölümünün biyesini yapıyorum. Bir de biyeyi göstereyim istedim size. Bakın burası böyle kıvırınca koltuk altı bölümü. Şu şekilde yapıyorum. Hep anlattığım şekilde biyeyi böyle çok kolay oluyor. Şu iki taneden birinden giriş yapıyorum. Hemen yanındakine önce kaydırıyorum. Sonra ikisini beraber alıyorum. İki tane var. Birinden giriş yapıyorum. Hemen yanına kaydırıyorum. Beraber. Hiç burada önce bir sık iğne geçmeden direkt biyeyi yapıyorum. Son derece böyle kolay ve güzel bir görüntü. Hem de hazır bir görüntü oluyor. Burada sıkmayacaksınız elinizi. Dışındakinden giriş yaptım. Dışındakinden hemen yanına kaydırdım. Beraber aldım. Yan yana. Bu zincirleri çekmeden zincir boyunu koruyun. Yan yana. Bu şekilde de bütün etrafından bu biyeleri geçeceğim. Size biyeleri de göstermiş oldum. Bitiriyorum şimdi. Finalde vedada görüşelim. Hep ön yüzden çalışın. Onu da hatırlatayım. Arkadan değil, her zaman ön yüzden çalışın ki bakın arkada şu görüntü var. Önde bu görüntü var. Ön yüzden çalışarak
bir iyi tamamlayacaksınız. Evet. Atletim bitti. Kare yaka bluzum. Çok güzel oldu. Tam şortların üzerine deniz kenarında giymelik tatlı bir bluz oldu ve tabii çok çabuk da bitiyor. Ben modelde görürsünüz göğüs altından yaptım. Uzatabilirsiniz. Daha inceltebilirsiniz burayı belirli bir yerden sonra. Ama böyle kalın da çok hoş durdu. En başta ölçüsünü veririm. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.